Emekobi kanalından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda Heidi'nin keçisini örüyoruz. Yine tasarımı tamamen kendime ait. Yine yapımı çok kolay. Bunu da herkes rahatlıkla örebilecek arkadaşlar. Malzeme olarak 2 numara tığ kullandım. İplerin renklerini, renk kodlarını videonun açıklama kısmında belirteceğim. Videoyu tıkladığınızda daha fazlası diye altında bir yer var. Oraya tıkladığınızda malzeme listesini görebilirsiniz. Gözleri 8 milim kullandım arkadaşlar. Şimdi önce ayaklarından başlayalım. Ayaklarından. Bedeni bitirelim. Sonra kafayı örelim arkadaşlar. 4 ayak. Hepsi de aynı şekilde örülüyor. Sadece birleştirirken farklılık var. Onları da size bütün detaylarıyla göstereceğim. Arkadaşlar bu keçeyi çapraz sık iğne ile ördüm. Bunun da yapımı çok kolay. Onu size göstereceğim. Hep birlikte çapraz sık iğne örelim. Eğer zorlanırsanız düz sık iğne de örebilirsiniz. Yani normal sık iğne de örebilirsiniz. Tarif değişmiyor. Ama çapraz sık iğne de daha sıkı oluyor arkadaşlar. Yani istemeseniz de daha sıkı yapabiliyorsunuz. O yüzden çapraz sık iğne ile örelim. Öncelikle sihirli halkayla başlayalım. Bakın çapraz sık iğneyi nasıl yaptığımı gösteriyorum. Buradaki boşluğa batıp alttan böyle ipi alıyorum. Bakın bir tane sık iğne ördüm. İkincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, 5, 6. Bunu böyle çekiyorum. Bakın bu ipin üstünden attım. Orada sıkıştıracağım o ipi. Karşıyla birleştiriyorum. Sıkı çektiğim için biraz batmakta tabii zorlanıyoruz. Şimdi karşıyla birleştirdim. Bakın işaretimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, ilk sık iğneden başlıyorum. Her sık iğneye çift batıyorum. 6 kez. 6 kez artırmış oluyorum. Ve işaretin olduğu yere örüyorum. Bakın oraya da çift batıyorum. Her zamanki gibi bilmeyenler için detaylı anlatım yapıyorum. Buraya işaretimi koyuyorum. En son çift battıktan sonra işaretimi yerleştiriyorum. Şimdi şu ipi, başlangıç ipini daha sıkı yapmak için şimdi bil örüyorum arkadaşlar. Toplamda 12 tane sık iğnem oldu. Arka lobdan bil örüyoruz. Bakın yine çapraz sık iğne ile örüyorum. Bu ipi biraz sıkıştırdım. Şimdi kesebilirim. 12 tane bil örüyorum.
Şimdi bakın işaretin olduğu yere batıyorum. Buraya normal sık iğne olarak örüyorum. Bile örmüyorum. Şimdi işaretimi yerleştiriyorum yine. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Şimdi 2 tane eksiltiyorum. Eksiltmeleri normal bu şekilde, hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde ipi, tığ alttan ya da üstten nasıl alabiliyorsanız. Burada çapraz sık iğnede tığ biraz kayıyor. Bu şekilde alalım. Şimdi 2 tane eksilttim. Şimdi normal çapraz sık iğneme devam ediyorum. 4 sık iğne yaparak. Bakın 4 sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bitirmiş oluyorum. Evet, işaretimi de koydum. Bakın. Şimdi burada arkadaşlar, bakın bu son sırada renk değiştirelim. Burada renk değiştiriyoruz. Yani krem rengine geçiyoruz. Krem rengine bakın geçiyorum. 2 tane tığımda sık iğne kalmıştı. Bunu yine birçoğumuz biliyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada artık bu ipimi, buradaki kısa ipleri kesiyorum. Birbirine bağlıyorum. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bakın ilk sık iğneden başlayarak devam ediyorum. Yine çapraz sık iğne örüyorum. Bakın. Birincisi, şu 2 ipi 2 tane sık iğne alttan yürüterek yapalım. İkincisi, şimdi artık burası sabit oldu. Kesebiliriz. 2 tane sık iğne ördüm ve üçüncüsü, bakın üçüncüsünü yaptım. Şimdi yine 2 tane eksiltiyorum. Birinci eksiltmem. İkinci eksiltmem. 2 tane eksilttim ve devam ediyorum sık iğnelerime. 1, 2, bakın 3 tane sık iğne öreceğim ama en son bakın şuradaki hizaya getirmek için spiral örüyoruz. Bunu hani bir alt bir üst, bu işaret yerine denk getirmek için bir alt bir üst olmasın diye, minimum aynı hizada olsun diye bakın şuradan batıyorum. Üçüncüsüne bakın. Burası değil, şuranın hizasından batıyorum. Aynı hizada olsun diye arkadaşlar. Çünkü renk değiştirmelerde aynı hizada olması çok zor spiralde. Bu şekilde minimuma indiriyoruz. Bakın arkadaşlar, nereye battığımı gördünüz. Bunun hizasına, yani şuradaki sık iğnenin hizasında olan yere batıyorum. Ve sıkıca batıyorum. Bakın böyle sıkılaştırıyorum. Uzatmadan. Bakın aynı hizada oluyor. Aşağı yukarı. Yani şöyle bakarsanız gerçekten aynı hizada oldu. Ve buraya yine ben işaretimi koyuyorum. İşaret değişmiyor. Bakın.
son ilmeğe yine işaretimi koydum. Toplamda 8 tane sık iğnem oldu. Bakın 8 sık iğne örüyorum. Şimdi buraya battım. Şimdi bakın buradaki sık iğneye batıyorum. Bakın burada bir sık iğnemiz var. İşaretimiz burada. Buradaki sık iğneye batıyoruz. Buraya dikkat edelim. Bir atlamayalım arkadaşlar. Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. İkincisi, üç, dört, 5, 6, 7 ve işaretin olduğu yerle birlikte 8. Şimdi bir sıra 8 sık iğne ördüm. Bir sıra. Şimdi arkadaşlar 2 sıra daha örüyoruz. Toplamda 3 sıra 8 sık iğne örmüş oluyoruz. Şimdi 2 sıra daha örelim. Sonra görüşelim. Şimdi bakın ayağımızın şekli çıktı. Şimdi 3 sıra 8 sık iğne ördüm. Şimdi 4 sık iğne, 1, 2, 3, 4 sık iğne, 2 tane arttırıyorum yan yana. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam. Şimdi iki tane sık iğne ile bitiriyorum bu sırayı. Dört sık iğne ördüm. 2 tane arttırdım. 2 sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Şimdi 6 tane sık iğne örüyorum. Birincisi, ikincisi, 3, 4, 5, altıncısı. 6 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırdım. 3 tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. 2 ve 3. 3 sık iğne ile bu sırayı bitirdim. Bakın ayağımızın şekli çıktı. İçerisine elyaf koyuyoruz. Elyaf koyalım. Elyafı normal arkadaşlar öyle çok sıkıştırarak koymayalım. Ayaklara yerleştiriyoruz. Tabii ki bacakların içerisine de koyuyoruz. Bakın şu an ayak doldu. Ayağımız. Şimdi bacaklara da yerleştiriyoruz tabii ki. Çünkü ayakta duran bir keçi. Bakın yerleştirdim. Eğer biraz boşluk kalırsa biraz daha yerleştirebiliriz elyaf. Bu şekilde. Evet. Bakın çok bastırarak, iterek değil, normal bir şekilde dolsun yeter arkadaşlar. Ve ipimizi koparıyoruz. Tabii ki bir zincir çekerek ipimizi koparıyoruz. İşaretimi artık çıkartabilirim. Bundan aynısından 4 adet yapıyoruz arkadaşlar.
Şimdi karın kısmını örüyoruz arkadaşlar. Sonra bacakları ilave edeceğiz. Karın kısmında 19 tane zincir çekelim. 1 2 3 19 tane zincir çektim. İkinci zincirden itibaren yine çapraz, bakın çapraz örüyorum. 17 tane sık iğne örelim. Bakın şimdi 2 tane ördüm. On yedinciyi örüyorum. Bakın 17 tane ördüm. Son ilmeği 3 kez sık iğne yapıyorum. Artırmış oluyorum. Bakın ikincisi ve üçüncüsü. Şimdi sık iğnelerime devam ediyorum. Bakın şu ipi biraz alttan yürütüyorum. Yine 17 tane sık iğne örüyorum. Üç tane ördüm. Şu ipi artık kesebilirim. Dört. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Bakın 17 ördüm. 18. Tam burası. Bakın arkadaşlar. İlmeğin bir tarafını örmüştük. Diğer tarafı burası. Buraya da 3 kez sık iğne yapıyorum. Aynı yere artırmış oldum. Her iki uç. Burası da 3 sık iğne. Şimdi buraya işaretimi koyuyorum. Şimdi ilk sık iğneden başlıyorum. Bakın ilk sık iğnemiz görünüyor. Bu şekilde sıkı ördüğüm için biraz zor batıyorum. Birincisi,
Şimdi 3 tane ördüm. 17 tane sık iğne örüyorum. On 17 tane ördüm. Şimdi 3'er tane artırıyorum. Birinci artırmam. İkincisi peş peşe artırıyorum bakın. Üçüncüsü. Şimdi yine 17 tane sık iğne örüyorum. On 17 tane sık iğneyi tamamladım. Şimdi peş peşe 3 tane arttırıyorum. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Son arttırmam işarete denk geliyor. Bakın işaretin üstünde olduğu yeri arttırdım. İşaretimi yerleştiriyorum. Şimdi artık burada bacakları yerleştireceğim. Şimdi bacakları birleştireceğiz. Bakın bu bacağı ayak sola bakacak şekilde tutuyorum. Bakın sol tarafı bu tarafa bakacak şekilde tutuyorum. Ve işaretin olduğu yerden bakın işaretin olduğu yerden batıyorum. Ve karşısıyla bakın karşısıyla birleştiriyorum. İlk sık iğneden birincisi 3 bacaktan 3 sık iğne, bakın ikincisi ve üçüncüsüyle karşılıklı bakın birleştiriyorum. Bu ipi alttan yürütmüştüm, kesebilirim. 3 bacaktan 3 gövdeden aldım. Şimdi bakın şöyle açıyoruz. Battığımız yere batmıyoruz. İlk sık iğneye batıyoruz. Bakın gövdeden zaten ve bacaktan birleştirdik. İlk sık iğnemiz burası. Bir tane gövdeden aldım. Bakın 14 tane öreceğim gövdeden. Bir tane ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Şimdi
Diğer bacağa geçiyorum. Bakın. Diğer bacakta yine arkadaşlar yine ayak kısmını sola bakacak şekilde tutuyorum ve işaretten bakın işaretten bir önceki yere batacağım bu sefer. Batış yerlerimiz farklı. Şimdi işaretten bir önceki yer burası. Buradan alıyorum ve karşısıyla birleştiriyorum. Çapraz bir şekilde tuttum. Şu ipi alttan yürüteceğim. Şimdi işaretin olduğu yere batıyorum. Bakın. İşaretin olduğu yere batıyorum ve karşısıyla birleştiriyorum. İkincisi ve üçüncüsü bir bacaktan bir gövdeden alıyorum. Şimdi gövdeden 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. Şimdi diğer bacağa geçiyorum. Bakın bu bacakta yönler şimdi böyleydi. Bunu da arkadaşlar şimdi 3 tane sık iğne ördüm ve işaretin olduğu yerden 7 tane sık iğne sayıyorum. Bakın işaretimizin olduğu yerden birincisi 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın buraya geliyor. 7 tane sık iğne saydım. Hatta oraya bir işaret koyalım. Karışmaz. Birleştirirken şimdi kaymasın diye işaret koyalım buraya. Evet. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Buradan bakın arkadaşlar batarken bakın ayak bu sefer sağa bakmış olacak. Bakın şu şekilde sağa bakıyor. Ben buradan hemen işaretin olduğu yerden battım ve şimdi gövdeden alıyorum. Birleştirdim bir tane, yine 3 tane sık iğne ile birleştiriyoruz. Bu ikincisi şöyle, üçüncüsü birleştirdim. Bakın ön ayaklar tamam. Şimdi 14 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 14 tane öreceğim arkadaşlar. İçinden sayıyorum. Şimdi 3 tane ördüm. ...14 tane ördüm. Şimdi bakın bu ayağı birleştiriyorum. Sağ arka ayak, sağ ön ayağı birleştirdim. Sağ arka ayağı birleştireceğim. Buradan da yine arkadaşlar bakın işaretin olduğu yerden buradan 6 tane sayıyorum. 6 sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6 şurası
Buraya işaret koyalım. Buradan birleştireceğiz. Birleştirirken kaymasın diye bu işareti geçici koyuyorum. Demin yaptığım gibi. Şimdi buradan batıyorum. Bakın battım. Şimdi işaretimi çıkarttım. Gövdeden ve bacaktan 3 tane sık iğne örüyorum, birleştiriyorum. Karşılıklı, tam karşısı 2 3. Şimdi bakın artık bacaklar birleşti. Şimdi 3 tane sık iğne gövdeden örerek bu sırayı bitiriyorum. Bir tane ördüm. İkincisi, üçüncüsü. Şimdi artık bacaklar birleşti. İşaretin yanından hemen birleştirmiştik. Şimdi bakın bu birleşen yer değil. Bacakla gövdenin birleşen yeri değil. Ondan sonraki sık iğneye batıyorum. 8 tane örüyorum. Birincisi, 2 3 4 5 6 7 8 tane bacaktan ördüm. Şimdi bakın gövdeden örüyorum. İlk sık iğneden başlıyorum. Birincisi 14 tane öreceğim. İçinden sayıyorum. Şimdi 2 tane ördüm. On 14 tane gövdeden ördüm. Yine bakın bacakla gövdenin birleştiği yer değil. Bacaktaki ilk sık iğneye batıyorum. Yine 8 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm bacaktan. Şimdi gövdeden 3 tane örüyorum. 1 2 3. Şimdi bacaktan ilk sık iğneden yine başlıyorum örmeye. 1 2 3 4 5 6. Şimdi şu ipi alttan yürütüyorum. Bakın 6 işaretten sonraki yere batıyorum. 7 ve 8. Şimdi gövdeden 14 tane sık iğne örüyorum. 1 2
14 tane sık iğne ördüm. Şimdi bacaktaki ilk sık iğneye batıyorum. Bakın ilk sık iğne burası. Bacakla gövdenin birleştiği yer değil. Sonra bacaktaki ilk sık iğne, bakın artış yerinden sonraki olan yer. 1 2 3 4 5. Bakın 5. işaretin olduğu yere geldi. 5. Şimdi işaretten sonraki yere batıyorum. 5. Şöyle 6 6 7 8. Şimdi gövde 1 2 3 işaretimi yerleştiriyorum. İşaretin olduğu yere kadar 3 tane sık iğne ördüm gövdeden. Şimdi arkadaşlar normal her sık iğneye batarak örelim. Bakın her sık iğneye batarak örüyoruz. Toplamda 66 tane sık iğnemiz oluyor. Her sık iğneye batarak örelim. 6 sıra örelim arkadaşlar. 6 sıra. 6 sıra 66 sık iğne ördüm. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bir tane eksilttim. Bir sık iğne ördüm. Bir eksilttim. Bir sık iğne ördüm. Bir eksiltme. Bir tane sık iğne. Sonra eksiltmemi yapıyorum. Yani buradaki son eksiltme. Toplamda 4 kez eksiltmiş oldum. Önce bir sık iğne, bir eksilttim, bir sık iğne, bir eksilttim, bir sık iğne, bir eksilttim, bir sık iğne, 3 kez. En son bir tane eksilttim. 4. eksiltmem oldu. Şimdi 4. eksiltmemi yaptım. 12 tane sık iğne. On iki sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. 15 tane sık iğne örüyorum. On beş tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Şimdi 12 sık iğne örüyorum. On iki tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum.
Bir sık iğne örüyorum. Bir eksilttim, bir sık iğne. Şimdi bir eksiltiyorum. Bir sık iğne. İkincisi. Bir eksiltiyorum. Bir sık iğne. Üçüncüsü. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne ve bitiriyorum. Toplamda burayı da 4 kez eksiltmiş oluyoruz. 12 sık iğne ördüm. Bir eksiltme, bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne ikincisi, bir eksiltme, bir sık iğne üçüncüsü, bir eksiltme, bir sık iğne dördüncüsü. Şimdi bir tane eksilttim. Peş peşe 4 tane eksilteceğim. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Sıkıca eksilttim. 1, 2, 3. Bir tane daha eksiltiyorum. Dördüncüsü olacak. 4 tane peş peşe eksiltmiş olacağım. Şimdi 10 tane sık iğne. On tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Şimdi 4 tane sık iğne örüyorum. Dört sık iğne. Bir tane eksiltiyorum. Bir, iki, üç, dört. Tekrar 4 sık iğne. Bir eksiltme. Şimdi tekrar 4 sık iğne. Dört sık iğne. Bir eksilttim. Şimdi burada 4 tane peş peşe eksilttim. 10 sık iğne ördüm. Bir tane eksilttim. 4 sık iğne, bir eksiltme, bir tane. 4 sık iğne, bir eksiltme, ikincisi. 4 sık iğne, bir eksiltme, üçüncüsü. 4 sık iğne, bir eksiltme, 3 kez yapmış oldum. Şimdi 10 tane sık iğne örüyorum. On tane sık iğne ördüm. Burada da peş peşe 4 tane eksiltiyorum. Birinci eksiltmem. İkincisi. Üçüncüsü. Son eksiltmemi yaptım. Eksiltme ile bitirdim. Burada da 10 sık iğne 4 tane peş peşe eksiltme ile bu sırayı da bitirdim. Şimdi iki tane eksiltiyorum. Sıkıca peş peşe 2 tane eksiltiyorum. İkincisi. Şimdi 9 tane sık iğne örüyorum.
2, 9 tane ördüm. Şimdi eksiltiyorum. Bir tane. 14 tane sık iğne örüyorum. On iki, 13, 14. Şimdi 14 sık iğneden sonra bir tane eksiltiyorum. Şimdi 9 sık iğne örüyorum. Dokuz sık iğne ördüm. Şimdi peş peşe 2 tane sıkıca eksiltiyorum. Eksiltmeyle bu sırayı da bitirdim. Burada elyaf koyacağız. Şimdi elyaf koyalım. Buralara elyaf yerleştirelim. Bu kısmına ve bu kısımlara da ördükçe sıkıca yerleştireceğiz. Önce buralara elyaf yerleştirelim. Şu kısımlara düzgün bir şekilde sıkıca yerleştiriyoruz. Şimdi elyaf yerleştirdim. Bir tane eksiltelim. Bir tane eksilttim. Şimdi 8 sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 sık iğneden sonra bir tane eksiltiyorum. Şimdi 14 sık iğne sayıyorum. Burada eksiltme yaptıktan sonra 14 sık iğne sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şurası. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şurası. Buraya işaretimi koyuyorum. Şimdi buradan itibaren bakın şu ipimi kısaltıyorum, çekiyorum. Bakın şuradan işareti koyduğum yerden artık işaretimi çıkartabilirim. Hemen yanındakini eksiltiyorum. Bakın eksiltmeyle burayı bağladım. Şimdi 14 tane sık iğne örüyorum. Yanından itibaren 1,
Pardon, 8 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bakın, ikincisini ördüm. 1 2 eksiltme yaptım. 2 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 8 8 sık iğne, bir tane eksiltiyorum ve bir sık iğne ile bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi ipimi uzunca biraz kopartıyorum. Artık işaret ipine gerek yok. Bunları çıkartıyorum ve bakın, buralara elyaf dolduruyorum. Sıkıca elyaf koyalım. İyice her tarafına eşit miktarda elyaf koyalım ve bu ipimizi de uzunca koparıyoruz dikmek için. Şimdi elyafı yerleştirdim. Bakın, bu kısımlar arkası. Şimdi burada iğne ile karşılıklı dikiyorum. Bakın böyle. Bir, iki, üç. Üç kez şimdi karşılıklı diktim. 4 5 6 7 8 9 9 kez böyle karşılıklı diktim. Şimdi buradan aşağıya iniyorum. Şimdi 19. yer burasıydı. Buradan başlıyorum. Bakın, ip takıyorum buraya ve karşısıyla birleştirdim. Şimdi hemen yanından bakın böyle sık iğne yapıyorum. Oraya işaretimi koyuyorum. Şimdi sayıyorum. 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 demiştik. 3, 14, 14, 15, bakın bu 15, ve 15 işaretimizin olduğu yerle birlikte 16. Şuradaki ipi içeri alabilirim. Bunu zaten sabitlemiştik. Şimdi bir sıra daha 16 sık iğne örüyoruz. Bakın ilk sık iğneden başlıyorum. İşaretimiz değişmedi. Bir tane ördüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve işaretimin olduğu yerle birlikte 16. İki sıra yeterli arkadaşlar. Şimdi bir tane ördüm, birleştirdim. Şimdi bir tane burayı karşılıklı birleştirerek ördüm. İkincisi bir sıra daha yapıyorum. Toplam başlangıçla birlikte 3 sıra oluyor. Şimdi 2 sıra daha yani bir sıra daha örüyorum. Toplamda başlangıçla birlikte bu karşıyı birleştirdiğimizle birlikte 3 sıra olacak. Şimdi işaretimin olduğu yeri de ördüm. Bakın işaretimi koyuyorum. Şimdi 2 sık iğne daha örüyorum. Bitiriyorum. Boyun bitmiş oluyor. 1, 2. Şimdi burayı ipi uzunca bırakalım dikmek için. Boyuna bir şey yerleştirmiyoruz. Yani bir materyal yerleştirmiyoruz. Sadece elyaf yerleştiriyoruz.
sıkıca yerleştirelim. Yerleştirirken böyle yönünü biraz kendinize doğru tutun. Şuralar eşit olsun arkadaşlar. Çünkü her taraf eşit bir şekilde örüldü. En ufak bir yamukluk yok. Sadece elyafı düzgün koyalım. Çok fazla gelirse bu arkaya doğru da itebiliriz. Şöyle, ama elyaf burayı bir doldursun. Başı da dikerken zaten boşluk kalırsa oradan da doldurabiliyoruz. Şöyle biraz yukarı alalım. Evet, boynumuz hazır. İkinci videomda kafayı dikeceğiz. Şimdi kuyruğunu örüyoruz. Yine sihirli halkayla başlıyoruz. 6 sık iğne örüyorum. Şimdi bir tane arttırıyorum. İlk sık iğneden itibaren, bakın, ilk sık iğne bir tane arttırıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir tane daha arttırıyorum. 2 tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Şimdi ilk sık iğneden sıkıca bir sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Bakın, arttırdım. Aynı yere çift batarak bir tane sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir tane sık iğne ile bu sırayı bitiriyorum. Toplamda 4 tane arttırmış oldum. Bir arttırma, bir sık iğne, 4 kez arttırmış oldum. Şimdi 12 tane sık iğnem oldu. 12 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
Şimdi 4 sık iğne, 1 2 3 4 sık iğne, bir tane eksiltme yapıyorum. Tekrar 4 sık iğne, 1 2 3 4 sık iğne, bir eksiltme yaptım. Tekrar bu ikincisi. Şimdi 3 sık iğne, bir eksiltme, 1 2 3 bir tane eksiltiyorum. Tekrar 3 sık iğne, 1 2 3 bir tane eksiltiyorum. 3 sık iğne, bir eksiltme de 2 kez yapmış oldum. Şimdi 2 sık iğne, bir eksiltme, 2 sık iğne, bir eksiltme, 2 kez yine yaptım. Bakın. Şimdi ipimi koparabilirim. Kuyruk kısmı tamam. Bu şekilde birazcık uzun koparıyorum dikmek için. Videomun birinci bölümü bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenir ve fikirlerinizle bana destek olursanız bundan mutluluk duyarım. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.